Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Size bugün Fransız mutfağından çok hafif, güzel ve soğuk da yenebilecek bir tatlı tarifiyle geldim. Adı clafoutis. Ben bugün clafouti'yi kirazla hazırlayacağım. 400 gram kadar kirazım var. Çekirdeklerini ayıklayacağım ve ikiye böleceğim. Bu güzel tatlıyı özellikle vişne, kayısı, şeftali ve bal kabağı gibi meyvelerle hazırlayabilirsiniz. Hepsiyle çok güzel oluyor. Kirazları hazırladım. Şimdi sırada hamuru var. 3 tane large yani iri yumurta veya 4 tane orta boy yumurtayı kırıyoruz. Bu kekin bir özelliği çok kabarık olmaması. Pişerken kabaracak ama daha sonra sönecek. Farklı bir dokusu var. Bir çay bardağı dolusu bal koydum ben. Ballı yaptım ama orijinali tabii ki şekerli. Benim daha önce hatta sitemde, internet sitemde olan tarifim de şekerlidir. Bir çay bardağı balla hafifçe karıştırıyorum yumurtaları. Çok köpürtmüyoruz. Kabartmak gibi, köpürtmek gibi bir çabamız olmayacak burada. Sadece karıştırmak olacak. Tatlıyı şekerli değil de ballı yaptığım için biraz daha sıvı oldu. Aslında bir çay bardağı un yeterli. Ben şimdi bir çay bardağı unu birkaç defa da eleyerek ilave edeceğim. Ve arada da bir paket vanilya koydum. Vanilya çok yakışıyor. Bu tatlımızda kabartma tozu yok. Unu 2-3 defa da eleyerek eklerseniz kesinlikle topaklanma olmaz. Bir de dediğim gibi hepsini birden koymayın. Bir çay bardağını önce 2-3 defa da ufak ufak karıştırın. Ondan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar krema ve süt ilave edeceğiz. Gerekirse tekrar bir miktar un koyacağım. Çünkü ballı olunca biraz kıvam değişti. Daha sulu oldu. Bir su bardağı yani bir kutu 200 mililitre süt kremamız var. Bu marketlerde satılan küçük kutular. Onu yavaşça karıştırıyorum. Dediğim gibi malzemeler birbirine geçene kadar. Ve bir çay bardağı yani 100 mililitre süt ilave ettim. Şimdi daha önce bu tatlıyı 4-5 kez yaptığım için ben güzel bir tatlıdır. Biraz sıvı olduğunu fark ettim. Ve yarım çay bardağı daha un ilave ediyorum. Yani toplamda 1,5 çay bardağı un koymuş oldum. İstediğiniz her çeşit unu koyabilirsiniz. Önemli olan kıvamı çok koyu olmasın. Yumurta ve krema piştiği zaman koyulaşıyor, birbirini tutuyor. Yani böyle gördüğünüz gibi su gibi kalmayacak. Zaten gördüğünüz ilk karelerde de vardı. 24 santimetre çapındaki borcamı bir tatlı kaşığı dolusu oda ısısında yumuşamış tereyağıyla güzelce her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Bu tatlıda 28 santimetreye kadar kap kullanabilirsiniz tepsi. Seramik olur, cam olur, arzu ettiğiniz herhangi bir fırın tepsisi. Hatta daha büyük olursa malzemenin üzerine de çıkıyor kirazlar ya da vişneler, daha da güzel görünüyor. Şimdi hazırladığım harcı yavaşça kirazların aralarını doldurarak döküyorum. Zaten clafoutis'de doldurma kelimesinden geliyormuş. Fırını önceden ısıttım. Yani ben bu çalışmaları yaparken fırın yanıyordu. 175-180 derecede yapabilirsiniz. Fırınınıza göre çok hızlı pişmesin. Üzeri pembeleştiği, kızardığı zaman tatlımız hazırdır, pişmiştir. Aslında bu kadar çok kabarmıyor. Bugün yumurtaları yeni aldım. Ya onun tazeliğinden ya biraz fazla çırptım ondan. Yani benim tatlım niye kabarmadı diye düşünmeyin. Kabarmıyor o kadar çok normalde. Şimdi oda ısısına gelene kadar soğuttum. Ve servis için ayrı bir tabağa almak istiyorum. Siz yanlarını ve altını görün istedim. Yoksa pişirdiğiniz tepside de rahatlıkla sunabilirsiniz. Çünkü altında meyveler var. Kolayca çevrilmeyebilir açıkçası. İyice oda ısısına geldikten sonra üzerine pudra şekeri serptim. Ve şimdi bu yumuşacık tatlıyı dilimliyorum. Eğer şekerle yapsaydık daha az un koyduğumuz için daha bile yumuşak olacaktı. Şekerli olan tarifi yani malzemeyi de aşağıya ben size yazarım. Balınız yoksa şekerle yaparsınız. Hangisini isterseniz. Artık tatlımız hazır. Tabağa alabiliriz.
Bu tatlıyı böyle oda ısısında iyice soğuttuktan sonra üzerini kapatarak buzdolabında birkaç gün tutabilirsiniz. Soğuk olarak daha da zevkli yenen bir tatlı oluyor. Şimdi üzerine ben dondurma koyacağım. Orijinal tarifinde de ya dondurma ya da kremayla, çırpılmış kremayla yani krem şantiyle sunmuşlar. İçerisinde çok fazla şeker ya da benim koyduğum gibi bal olmadığı için gerçekten dondurma ona apayrı bir lezzet katıyor. Ve soğuk yerseniz de böyle soğuk soğuk güzel bir yaz tatlısı olacaktır. Gerçi bu tatlının mevsimi yok. Dediğim gibi bal kabağıyla da yapabilirsiniz kışın. İncirli yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak olarak takip edebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere.